This video I'm going to show you clips from different secret Masonic lodges that were caught on camera. The first one does not need any commentary, so let's watch it. 1997 yılı Türkiye Masonları açısından çok önemli bir yıl olmuştu. İlk defa Mason mabetlerinde gizli çekimler gerçekleştirilmiş ve bu görüntüler Kanal 7 televizyonunda günlerce yayınlanmıştı. İki ayrı locada çekilmiş olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şok etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk locadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi ve Masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Adayları tanıdınız. Serdar Büyüküstün, mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri aldınız. Sayın baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğiniz andan başlayarak şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz? Sayın Aykut Erensoy? Evet, söz veririm. Sayın Serdar Büyüküstün? Söz veririm. Sayın Kenan Ali Akman? Evet, söz veririm. Soruşturucu kardeşim, adayları oturtun. Sayın Serdar Büyüküstün, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Metal bir parça, kılıç. Sayın Aykut Erensoy, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Kılıca benziyor. Kılıcın göğüslerinize dayandırılması, verdiğiniz sözleri uymazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Sayın Aykut Erensoy, Mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki, baskı altında olmaksızın salt kendi istem ve buyrultunuzla siz mi doldurup imzaladınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. Kim bunlar? Gerçek ışığı arayan. Az önce okunan dışı bir ekranımız. Evrenin bu imari simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultuğunda içtenlikle dolu olarak söz veriyor. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultuğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason izlerlerini bir Masondan başkasına ve Mason hocasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason izlenlerini bir Masondan başkasına ve Mason hocasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Hocası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Özgür Masonlar Büyük Hocası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım hocanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım hocanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazır kardeşim, adaylar için ne istiyorsun? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstadım. Doğruyu ve bütün bunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsun? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstadım. Çekici tutulmasında bilimsel gerçeğin ışığı verirsin. Uçları sizi çevirmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız saldırıya uğrarsa Masonların sizi savunacaklarını sizlere. Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye Masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden Masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmektedir. Ayini yöneten büyük üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyor. This video is the craziest to me. As you can see in the beginning, they are asked their names and everything. This is their initiation to Freemasonry, and they are asked to take the oath and not tell anyone else. Then they say we want to know the scientific light of truth or whatever. They are referring to gaining occultic knowledge from the Freemasonry. And at the end it gets crazier. They clearly show a ritual being done by 33-degree Masons, and then apparently the Grandmaster, drank the blood of the goat as well. This is sick. But in the next one, some guy was just walking through, I think it's in Oregon in USA,
and he comes across a cave and it shows a Freemasonry logo on there. So the guy decides to walk in to it to see what's there. So as he keeps walking, slowly and surely, you would never think that this cave is that deep if you just saw it from outside. So the guy keeps walking, and eventually he comes across benches where people can sit on both sides. This spot is clearly a Freemasonry lodge. I mean, obviously the sign is there, but this is where the rituals and stuff are done as well. It's hidden from the rest of the world, and you can pretty much do anything there, man. You could kill someone there and nothing's going to happen to you. I saw big rocks there, big stones. I'm curious as to what that is used for. I'm very curious to know what's used for. And as you can see, there's some liquid there as well. If someone was to get someone that can do DNA testing to see what's in there, basically, I can bet you'd find crazy shit in there, all sorts of liquids and shit, humanly liquids. This video makes you think, I wonder how many hidden Masonic lodges there are around us at all times. I wonder how many. You know how they let you gain access to those Freemasonry lodges, and the videos are on YouTube, and they make it look like, oh, it's just normal, it's just for show, and it's just some things that we follow as an organization. That's the front room guy for Freemasonry. That's who they show to the world. These are the real lodges where shit happens. Don't be fooled by the glittery and the shininess of the big lodges that they show you. Forget that. This is where the actual lodges and the rituals happen. I wonder how many of these there are. I know that in London there's a whole underground tunnel system and kind of a world basically that you can't really access. I think there was a video of some guy breaking into it or exploring it. I can bet that cities like London, New York, and maybe California, these places, the big cities in the world, I bet they are full of these hidden spots. And I know California is a state, not a city, but I'm just saying the cities in California, let's say San Francisco, yeah, I bet it's full of these places. Now the video on your screens right now is the oldest Masonic lodge in the history of the world. It's based in Jerusalem, and the grandmasters there, they still believe that King Solomon was the first, well, their first grandmaster in this lodge. It's still there. It's still used for the annual Masonic meetings by the Israeli Freemasons or whoever's around that area right now. But yeah, this is all over the world, and this just shows a few hidden spots. This one is not even a hidden spot, by the way. It's actually open. I think tour guides can walk into it as well. But yeah, but I believe, just like the other case, this is just a front show. I bet they don't use this anymore, but it does hold significant historical value to those who subscribe to the ideology of Freemasonry and the occultic side of things. And by the way, the videos that I'm showing here, these are not from some crazy next website. These are from YouTube, but you can't find them easily. I had to use DuckDuckGo to actually look for these videos, especially the Turkish Masonic Lodge one.